önceki 2022'ye bakış videosunda bahsetmiştim. Yılın yeni çıkan makinelerinden bir tanesi de Lomo Aparat. Bu videoda hem Lomo Aparat'ın özelliklerinden bahsedeceğim hem de çektiğim ilk örnekleri sizinle paylaşacağım. O yüzden hazırsanız hemen başlayalım. Selam, ben Ra, kanalıma hoş geldiniz. Bugün en başta da söylediğim gibi Lomography'nin en yeni ürünü olan Lomo Aparat'tan bahsedeceğim. Bir önceki videoda hızlıca göstermiştim ama bugün film takımından teknik özelliklerine kadar her şeyden bahsedeceğiz. Ayrıca ilk çektiğim örnek fotoğrafları da sizlerle paylaşacağım. Konuya geçmeden önce bu sefer iki küçük anonsum olacak. Birincisi, her zamanki gibi henüz yapmadıysanız kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Çünkü 2 haftada bir bu tarz videolarla karşınızda olmaya devam edeceğim. İkincisi ise Lomography markasına bu ürünü bana gönderdikleri için çok teşekkür ederim. Şu an Lomo Aparat ön siparişte, gönderimler Mart ayında yapılacak. O yüzden ilk test edenlerden biri olmak beni oldukça mutlu etti. Sonuçları gerçekten sevdim. Bakalım siz ne düşüneceksiniz? Lomo Aparat oldukça basit bir fotoğraf makinesi. Şöyle bir siyah rengi var, bir de kahverengi deri kaplı olanı var. Şu an uluslararası sitesindeki fiyatlara bakıyorum. Mart gönderimlerde siyah olan 99 euro, kahverengi deri olan 109 euro. Aralarında çekim anlamında teknik bir fark yok. Sadece dış kaplamaları, yani tasarımları birbirinden farklı. Makineyi aldığınızda bu şekilde kendisi gelecek. Bir de küçük bir keseyle birlikte ek aksesuarları gelecek. İçinde benim çok eğlenceli olduğunu düşündüğüm birkaç aksesuar var. Çekimden önce teknik özelliklerine şöyle hızlıca bakacak olursak, 21 mm geniş açılı bir objektif var üzerinde. Normalde gözümüzün gördüğü açı 50-55 mm arası. O yüzden gözünüzün gördüğünden biraz daha geniş bir alanı kapsayacak. Pek fazla ayarı yok. Çok basit bir makine o yüzden. Otomatik çekim yapan kompakt makineler gibi değil. Yani filmin DX kodunu okuyarak kendisi bir ayar yapmıyor. Sabit ayarlara sahip, daha ziyade tek kullanımlık makinelere yakın bir makine. Objektifinden dolayı onlardan biraz daha üstün diyebilirim. Şurada bir açma kapama tuşu var. Buradan N'yi aldığınızda normal enstantanede çekim yapıyorsunuz. Saniyenin 1/100'ünde deklanşöre bastığınızda objektifin arkasındaki perde açılıp kapanıyor. B'ye aldığınızda ise uzun pozlama yapabiliyorsunuz istediğiniz kadar basılı tuttuğunuz sürece. Flash'ın açma kapama düğmesi burada. Şu an flash açık. Tekrar düğmeye bastığımda kapanıyor. İstersem tekrar açabiliyorum. Makineyi kapatmak için sonrasında tekrar buradan off almak gerek. Başka özelliklerine bakacak olursak şurada sayaç var. S'den 36'ya doğru gidiyor. Çoğu modelde olduğu gibi. Şu arkada küçük bir haznesi var. Buraya isterseniz ekstra filtrelerini koyabiliyorsunuz. Flash'ın farklı renkleri var çünkü. Bir de şu MX tuşu var. Çoklu pozlama yapmanıza olanak sunuyor. Bu benim en sevdiğim özelliklerden biri oldu sanırım. Çünkü çoklu pozlama yapmayı seviyorum. Bakalım, bir de flash'ıyla ilgili çok tatlı bir durumu var. O da normal flash'ı burada. Şu yandan flash'ın tuşunu kaldırdığınızda farklı renklerdeki filtreleri direkt otomatik olarak önüne ekleyebiliyorsunuz. Lomography için bu çok yeni bir özellik değil. Birçok makinesinde renkli flash filtreleri paketin içinden çıkıyor flashlı modellerde. Ama onlarda ince küçük asetatımsı bir şeyleri flashın önüne kendiniz elinizle takmak zorundaydınız. Bunda ise çok daha pratik bir hale getirmişler. Ben bu özelliği gerçekten çok sevdim. Gelelim diğer aksesuarlarına. Paketin içinden başka neler çıkıyor? Farklı renklerde flash filtreleri var tabii ki. İsterseniz flash'ın önündeki renkleri keyfinize göre değiştirebiliyorsunuz. Onun dışında bir de şöyle küçük bir kesenin içinde her şeyleri var. Bunlardan bir tanesi Splitzer. Splitzer başka birkaç makinelerinde de yine olan bir aksesuar. Objektifin üstünden geçiriyorum ve sonrasında şuradan çevirerek şu an mesela altını çekiyorum. Sonrasında tekrar çevirip fotoğrafın üstünü çekebilirim çoklu pozlama yaparken. Ya da yanlamasına şöyle bölebilirim. Biraz daha farklı bir şekilde fotoğrafı 3'e bölebilirim. Bu üst üste pozlama değil,
yan yana pozlama yapmamı sağlıyor. Yani objektifin önünde splitzer'ın siyah olduğu taraftaki film pozlanmıyor. Diğer açık olan kısmı pozlanıyor ve bunun yönünü değiştirerek birden fazla fotoğrafı yan yana aynı karenin içerisinde birleştirebiliyorum. Bu güzel, benim sevdiğim aksesuarlardan bir tanesi. Lomo LCA'mda da vardı, kullanıyordum. Bunda da oldukça pratik olmuş. Aksesuarlardan biri bu. Onun dışında değişik olan yakın çekim objektifi var. Yakın çekim objektifini de yine Spitzer gibi kaydırarak önüne takıyorum. Normalde zaten 50 santimden sonsuza kadar netleme yapıyor. Netleme ayarı yok. Vizörden baktığınızda zaten şuradan düz karşıyı görüyorsunuz. Çektiğinizi değil aslında. Bununla birlikte 20 santime iniyor. Bunu çok fazla kullanmadım. Çok içime sinen bir aksesuar ya da ihtiyaç duyduğum bir aksesuar olmadı bu makineyi kullanırken. Çünkü zaten oldukça geniş açılı bir objektifi var. 50 santimden sonsuza kadar netliyor. O yüzden hani 50 ile 20 arasında çok fazla çekim yapıp bunu test etmedim. Ama böyle bir aksesuar da var içerisinde. Son olarak bir aksesuar daha var ki o bence en eğlenceli olanı. O da şu kaleidoskop. Bunu da yine diğer aksesuarlarda olduğu gibi kaydırarak objektifin önüne takıyorum. Ve çekim yaptığımda aynı şeyi etrafta parça parça bir işte kaleidoskoptan bakar gibi görüyorum. En çok kullandığım sanırım bu aksesuar oldu. Bunu gerçekten çok sevdim. Çünkü çok daha farklı bir bakış açısı sunuyor size. Gelelim örnek çekimlere. Şu ana kadar tek bir filmle test ettim ama elimden geldiğince her özelliğini test etmeye çalıştım. Cinestil'in 400 ISO filmini kullandım renkli negatif bu çekimler için. Çünkü ilk etapta gece çekim yapmaya karar verdim. O yüzden de biraz daha yüksek ISO'lu bir film olsun istedim. Tekrar film taktığımda büyük bir ihtimalle Fuji C200 ile deneyeceğim. Bakalım onlar nasıl çıkacak. İlk çekimleri 31 Aralık'ta havai fişeklerle başlayıp yaptım ama şöyle bir teknik özellik açısından bakarsak standart çekim yaptığınızda normal gözünüzün gördüğü gibi fotoğraflar çıkıyor. Hiçbir ayar yapamadığınız için daha aydınlık, daha karanlık olsun diyemiyorsunuz. O yüzden birazcık hava koşullarına ve kullandığınız filme bağlısınız. Benim çekim yaptığım gün, standart çekimleri yaptığım gün oldukça bulutlu bir gündü. O yüzden de benim zevkime göre biraz karanlık çıktı fotoğraflar ve biraz daha grenli çıktılar karanlıktan dolayı. Çoklu pozlama yaparken ilk fotoğrafı çekiyorsunuz. Sonra deklanşöre direkt tekrar basmak mümkün değil. Ama makinenin arkasından MX tuşuna kaydırıp geri alırsanız bir klik sesi duyacaksınız. Ve ikinci fotoğrafı ya da üçüncü, dördüncü kaç tane istiyorsanız üzerine tekrar çekim yapmanıza izin verecek. Ben bunu bir hani deniz tarzı fotoğraflarda kullandım. Daha doğrusu nehir burası. Bir de makinenin yönünü değiştirerek bazı çekimler yaptım. Bir tanesinde makineyi yatay tuttum, diğerinde dikey tuttum. Böylelikle biraz daha farklı açılar elde etme şansım oldu. Splitzer'la çekim yaparken biraz önce söylemiştim. Makinenin önüne onu taktığınızda vizörden doğru düzgün görmüyorsunuz. Şu an bakalım netleyebilecek miyim? Gördüğünüz şu siyahlık ortadaki bunun Splitzer'ı. Bir de çıkarıp bakalım. Çıkarıp normal baktığınızda şu an mesela karşıda sanki kendimin fotoğrafını çekiyorum gibi görünüyor. O yüzden hani kadraj ayarı yapamıyorsunuz Splitzer'ı kullanırken. Ama kadraj ayarı yapamamanıza rağmen ben şahsen sonuçları sevdim. Bu ilk örnekte keşke şu elektrik direği işin içine girmeseymiş. Daha güzel olurmuş. Ama en azından ikinci örneğim hoşuma gitti. Uzun pozlamayı en çok denedim diyebilirim. Çünkü filmi 31 Aralık'ta akşam saatlerinde takınca yeni yıl öncesi havai fişekleri, maytapları falan çekim yapma şansını elde ettim. Şu an gördükleriniz havai fişek. 10 saniye kadar deklanşöre basılı tutarak bunlarda pozlama yaptım. Maytaplardaysa makineyi sabit tutup elimle maytabı hareket ettirdim ve hareketi algılamasını sağladım. Yapabileceğiniz bir başka şey flaşlı çekimlerde rengi değiştirmek. Normal renksiz de çekim yapabilirsiniz ya da kırmızı flaşta kullanabilirsiniz. Bu da bir seçenek. Ve son olarak favori özelliğim kaleidoskop.
Onu makinenin önüne taktığınızda gerçekten şahane şeyler elde ediyorsunuz bence. Şöyle onu da yanaştırırsam görüntünün nasıl değiştiğini görüyorsunuz. Kendimi ortaya alayım. Şöyle. Bununla çekim yaparken yine sadece karşınızı görüyorsunuz. Ama çektiğiniz şeyde o kaleidoskopun camının açısından dolayı filme parça parça yansıyor. Ve bence en etkileyici sonuçlar Lomo aparatla çekilen bunlar. Basit ama eğlenceli bir fotoğraf makinesi arıyorsanız sanırım şu an en iyi seçeneklerden bir tanesi Lomo aparat. Çünkü hem piyasadaki tek kullanımlık ya da tek kullanımlıktan hallice diye tabir ettiğim yeniden film takabildiğiniz makinelere yakın. Çünkü enstantane ve diyaframı değiştiremiyorsunuz. Sabit ayarlara sahipsiniz, netlik yapamıyorsunuz. Bu özelliklerin hepsi tek kullanımlık basit makinelerin paylaştığı özellikler. Ama Lomo aparatı onların yanında öne çıkaran şey bir tabii ki de geniş açılı objektife sahip olması. Çünkü diğer makinelerin hepsinde çok daha dar bir kadrajınız oluyor. Bunlarsa çok daha geniş bir alanı tek bir fotoğraf karesine sığdırıyorsunuz. Ayrıca yanında gelen aksesuarlar bence inanılmaz eğlenceli. Özellikle çoklu pozlama ve uzun pozlama yapabilmek benim diğer Lomo fotoğraf makinelerimde de zaten sevdiğim bir şey. Splitzer yine sevdiğim bir şey. Kaleidoskopu kendinden üretip paketin içine eklemeleri ise bence muhteşem bir ek olmuş. Çünkü ben internetten farklı aksesuarlar sipariş verip kaleidoskop olarak kullanmayı denediğimde bunlar kadar iyi sonuçlar elde edemedim. Makinenin içinden çıkıp direkt objektifin önüne takılması bence harika ve çekimi çok daha pratik bir hale getiriyor. O yüzden bu makineyi yeni makine bakanlara öneririm. Biraz önce söylemiştim en başta. Uluslararası sitesinde şu an fiyat 99 euro siyah olan, 109 euro kahverengi deri olan ve gönderimler Mart ayında yapılacak. Yani şu an ön siparişteler. O yüzden de eğer almak istiyorsanız belki biraz daha örnek çekimlere bakıp öyle karar verebilirsiniz. Benim Lomo aparatla ilgili bugünlük anlatacaklarım bu kadar. Umarım bu videodan keyif almışsınızdır. Eğer makineyle ilgili herhangi bir sorunuz varsa her zaman aşağı yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Elimden gelen en kısa sürede geri dönüş yapmaya çalışırım. Aksi halde umarım bir sonraki videoda tekrar karşılaşırız. Hoşça kalın.